Bahçemi şekillendirmeye devam ediyorum. Meyve fidanları aldım. 4 taneler. Onları dikeceğim. Ne aldım? Onları söyleyeyim hemen size. Tüysüz şeftali aldım arkadaşlar. Kiraz aldım. Cennet hurması aldım. Bir de adını hatırlayamadığım Avrupa'yı bir ismi vardı. Armut ağacı aldım. 4 tane meyve fidanım var. Eldivenlerimi takayım. Hemen başlayayım. Hazır güneş biraz bulutların arkasına gizlenmişken, bir tık böyle ufak ufak yağmur yağıyorken, ortalıkta serinlik oluşmuşken ben bu işleri yapayım dedim bugün. Hadi bakalım başlayalım. İlk olarak şeftali fidanımı dikmek istiyorum. En çok onu hevesle aldım açıkçası. Daha bahçem yokkenden beri ben şeftali fidanına hevesleniyordum. Hep bir şeftali ağacım olsun istiyordum yani. Tüysüz şeftali aldım bu arada ama tüylü de olsa sorun değildi. Ben tüylüyü de yiyorum. Buraya dikmeyi düşünüyorum şeftali fidanımı. Neden? Biliyorsunuz buranın güneşi çok kızgın. Bu yüzden biraz şeftali ağacım... Bu arada köpüşler geldi. Biraz şeftali ağacım yapraklanırsa, gölgelik olabilecek konuma, kıvama gelirse belki bu sebze bahçelerime gölge oluşturur diye düşündüm. Hem de böyle evime yakın olsun istedim. İnşallah bir sürü şeftali verir. Hadi bakalım. Bismillah diyoruz ve ilk kazımızı yapıyoruz. Biraz suluyum ben bu toprağa. Toprağım çok sert. Eyvah! Her tarafım çamur oldu. Yani olacaktı az kalsın. Niye çekmedi bu toprak bu suyu? Eyvah. Bayağı bir kazdım. Şimdi şu içerideki toprakları kürek yardımıyla kaldırmak istiyorum biraz. Bu arada benim büyük bir küreğim vardı ama bulamadım şu anda nereye koymuşum. Komşuma sordum, o da bilmiyor. Şimdilik böyle devam. Ama bununla da çok bir yol kat edemiyorum ya. Kazmaya devam edeyim. Şöyle mi yapsak? Bayağı kazmışım. Biraz daha kazayım ben. Güzelce gömülsün toprağın içine. Şeftali ağacım burada. Şimdi toprağımı kazdım. Kazdıktan sonra dibine biraz gübre koydum. O gübreyi ekstra aldım. Bir çuval kadar. Hem sebzelerimin dibine koymak için hem de meyve ağaçlarımın dibine koymak için. Öyle olursa daha iyi oluyormuş. Tutma olasılığı daha yüksek oluyormuş. Şöyle saksısından çıkarıp gömeceğim. Saksı bayağı sertmiş yalnız, zorluyor beni. İşte bu noktada bir erkek gücüne ihtiyacım var sanırım ya. Bazı şeylerde takılıyorum biraz. Takılmıyorum dersem yalan olur. Köklerine de zarar vermek istemiyorum ama. Bu arada şurası sanırım aşısı. Buralarda da bir sürü boğumları var. Buralardan dallar verebilir. İnşallah verirsin. Hadi bakalım gel. Gel. Yürü. Toprağından oynamasın ama. Toprak öyle bir yapışmış ki saksıya gelmiyor. Köklerine zarar gelmesin senin. Minik kuşum. Ne olursun tut, ne olursun ölme, olur mu? Seni şimdi kocaman seveceğin gibi gübreli bir toprağa kavuşturacağım. Evet, sanırım başardım. İstersek başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bakın saksıyı böyle çıkardım. Şu anda şeftali ağacım kökleriyle, toprağıyla birlikte bu şekilde gömeceğim onu. Kazdıktan sonra zemine gübre koydum biliyorsunuz. Gübreli toprak. Onun üzerine biraz su dökmek istiyorum. Çünkü izlediğim videolarda öyle diyorlardı uzmanlar. Bu işin uzmanları. Biraz su dökelim. Evet, bence yeterli. Can suyunu vereceğiz ya ektikten sonra ağacımızı. Bu can suyu toprağın altına hemen gidemez diye en alta biraz su dökün dediler ki o en alttaki su köklere hızlıca ulaşsın diye. Ben de öyle yaptım. Şimdi ekiyorum artık. Hep beraber dikiyoruz ağacımı. Ya aslında bunun yönü varmış. Şurası sanırım aşı kısmı. Aşı kısmı güneye bakması gerekiyormuş. Ben güneyin neresi olduğunu bilmiyorum. Bence pusuladan bir bakayım. Madem her şeyi usulüne göre yapıyorum, bekle beni minik kuşum. Ben hemen güneyi bulup geliyorum, tamam mı? Ha, burası kuzey. Tam arkam güneymiş. Evet, tam burası güney. O zaman ben orayı tam kuzeye denk getirmişim. İyi ki baktım. Şöyle çevireyim. Bence şimdi oldu.
Evet, şeftali ağacımı diktim. Umarım tutar. İnşallah tutsun Allah'ım. Çok istiyorum tutmasını. Çünkü şeftali ağacını çok istiyordum ya. Benim bir şeftali ağacım olmalıydı ve o şeftali ağacını buldum. İnşallah tutarsın. İnşallah benimle devam edersin hayata. Merhaba, yine mi geldin sen? Bu bızlık terliklerimi kaçırıp duruyor. Ama tabii güler yüz gördükçe de geliyor. Arkadaş mı olmak istiyorsun sen benimle? Aşkım. Şimdi bu gübreden sebze fidelerimin diplerine de dökeceğim. Verimli olsunlar diye. Sanırım biraz toprakları az kaldı bunların. Yani az oldu toprakları. Bu gübreden önce ben bunların üzerine biraz diğer topraktan dökeyim. Ondan sonra mı gübre dökeyim? Nasıl yapsak bilemedim açıkçası. Neyse biraz gübre dökeyim. Sonrasında da diğer topraktan dökeriz şöyle diplerine. Ha bu arada nasıl olmuşlar sizce? Bakın büyüdüler. Özellikle salatalıklar bayağı büyüdü. Biberler çiçek veriyor ama çok yavaş boyatıyorlar. Ama salatalıklar bayağı boyattılar. Hatta işgalci oldular sanki. Öyle yanlarındakilerin üstüne çıkıyorlar. Dolanmak istiyorlar. Dolanmak istediklerinin için de ben onlara bulduğum çubukları sapladım. Ama biraz daha çubuğa ihtiyacımız var. Salatalıkların dibine de dökeyim. Bir sürü salatalık var bu arada üstlerinde. Bir sürü görseniz bayılırsınız. Sakın sebzelerimin içine girme, olur mu? Sebze yataklarının içine girme. Dün Allah'tan boş olan sebze yatağının içine girmiştim. Bunu size göstermeliyim. Çok tatlı. Çok güzel değil mi? Bayılıyorum ben böyle değişik böcekler gördükçe. İnceliyorum onları. Ya çok güzelsin ya. Çok güzelsin. Bu arada burada durdukça böceklere, değişik böceklere karşı düşüncelerim biraz değişmeye başladı. Daha da arkadaş olmaya başladım ben onlarla. Çekirgeyle falan konuşuyorum yani. Ben çekirge gördüğünde zıplayıp kaçan bir insandım. Ama asla kaçmıyorum artık. Evet, şimdi sulayayım ben sebzelerimi. Ertesi günden merhaba. Dün şeftali ağacını diktikten sonra çok yorgun hissettim kendimi. Çünkü o toprağı kazma işinden sonra benim akşam kemiklerim ağrıdı. O gün öyle bitirdim. Bugün bir ağaç daha dikmeye karar verdim. Hurma var, kiraz var, armut var dikilmemiş. İçlerinden hurma biraz gitmeye başladı. Biraz böyle yaprakları sarardı. Çünkü onun saksısı küçük, bir poşete koymuşlar. Yani öyle büyük bir saksı içerisinde değil, toprağı küçük. O yüzden onu bir an önce toprakla buluşturmam gerekiyor. Bugün dinlenmiş hissediyorum kendimi. Şimdi yeniden kazma işlemine başlayacağım. Şeftali ağacım tam karşıda, sebze yataklarının dibinde. Hurmayı da tam onun karşı tarafına denk gelen yere dikmeye karar verdim. Böylelikle aslında benim bahçe sınırımı da çizmiş ve belirlemiş oluyorum onlar sayesinde. Tam olarak buraya dikeceğim. Hadi başlayalım. Evet, yeteri kadar derinliğe sahip çukurumu açtım. Hurma ağacımı şimdi buraya dikeceğim. Ancak şu detaya yine dikkat ediyorum. Biliyorsunuz şeftali ağacında da ona dikkat ettim. Bakın burada hurmamın aşısı bulunuyor. Yani aşılama kısmı bulunuyor. Orayı zaten bantlamışlardı. Ben biraz önce çıkardım bantını. Bu aşılama kısmını tam olarak güneye denk getirmemiz gerekiyormuş. Ben de dün güneyi öğrenmiştim. Pusuladan bakmıştım. Tam buraya denk geliyor. Böyle bir çapraz, yani evimin çaprazına denk geliyor. Arka çaprazı. Onu o kısma denk getirerek, bu arada en altına da biraz gübreli toprak döktüm. Şimdi artık dikiyorum ağacımı. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Biraz gübreli topraktan, biraz kendi toprağından vererek devam edeceğim. Bu arada toprağın her zaman en verimli kısmı en üst kısmı oluyormuş. Bu bilgiyi de yeni öğrendim. En üst kısmını biraz kenara ayırıyorlar genelde. O da işte şu altlarda kalan kısım, onlardan da koyacağım. Biraz gübre, biraz tarlanın toprağı. Biraz da bu arada toprağı kapatmadan önce su vermem gerekiyor.
Böyle yapıyoruz ki toprak kapandıktan sonra ilk suyun köklere ulaşması zor olmasın diye. Yani kökler şöyle bir can suyuyla buluşsun, ondan sonra toprağı kapatalım diye. Çünkü bu ilk birkaç gün biliyorsunuz fidanlar için zorlu birkaç gün oluyor. Toprakla anlaşması, yeteri kadar su veriliyor olması falan. Bunların hepsi biraz zor dönemler fidanlar için. Bu ilk birkaç günü güzel geçirebilmesi adına, tutabilmesi adına, yerini sevebilmesi adına bütün tuşlara basıyoruz. Ağacımın can suyunu da verdiğime göre dikme işlemiyle ilgili bütün işleri hallettim. Şeftali ağacımı diktim. Cennet hurması ağacımı diktim. Bakalım inşallah tutarlar, inşallah verimli olurlar. Hevesle diktim onları zaten biliyorsunuz. Artık çok yoruldum. Bu arada bir günde anca bir ağaç dikebiliyorum. Çünkü toprak kazma işi gerçekten çok zormuş. Umarım bugün vücudum ağrımaz. Bence ikinci defa yaptığımdan dolayı ağrımaz. O ilk yaptığımda hamladı vücudum. Öyle denir ya. Neyse şimdi artık acıktım. Evime geçip yemek yapmak istiyorum. Evimle ilgili bütün her şeyden çok keyif alıyorum. Yani mutfağımda çalışmak, mutfağımda yemek yapmak bile bana aşırı keyif veriyor. Enginarlı bahar pilavı yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Daha önce İstanbul'daki evimde yapmıştım. Şimdi burada da yapmayı planlıyorum. Hatta oradaki evimde elektrikli düdüklü tencerem var benim. Onu getirdim buraya sırf bu pilavı yapmak için. Öyle. Hadi bakalım şimdi eve doğru geçelim. Long days by your side, sunbeams, everything was alright. Take me back there again. Can you take me back there again? Take me back there again. Years go by, we drift like islands over time. Bu saatlerde mutfağımda bir şeyler yapmayı o kadar seviyorum ki saat şu anda sanırım 5-6 civarında güneşin duruş açısından tahmin ettiğim kadarıyla. Bu saatlerde hem insan biraz acıkmış oluyor ya, acıkınca daha güzel yemekler ortaya çıkıyor. Hem de böyle mutfağımda tatlı bir güneş ışığı oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor bu saatlerde burada çalışmak. Benim şöyle bir elektrikli düdüklü tencerem var arkadaşlar. İstanbul'dan getirdim bunu. Bir yıldır birlikteyiz. Çok fazla kullanamadım kendisini. İstanbul'daki mutfağım çünkü bunu kullanabilmek için çok müsait değildi. Ama ne yaptıysam çok güzel oldu. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Hayatımda ikinci kez yapacağım enginarlı basmati pirinçli bahar pilavı yapacağım. Enginarın zamanı ufak ufak geçiyor. Çok fazla bir yerde yok artık. Ben 2 hafta kadar önce aldığım enginarları kullanacağım. Difrizden çıkartıp getirdik İstanbul'dan buraya, Muğla'ya. O yüzden bir tık renkleri esmerleşti ama bozulmadılar. Şimdi buzdolabından çıkarıp göstereyim size. Ama kokuları yerinde, bozulmadılar yani. Ben bunlarla şimdi çok güzel bir bahar pilavı yapacağım. Hadi bakalım başlayalım.